Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba demek isterdim ama Yukarı Tokyo Garaj'da değiliz bugün. KT Auto Styling yani Kadir'in yeni dükkanındayız. Her şeyden önce hayırlı olsun. Uzun zamandır Clio videosu paylaşmıyorduk. Yeni gelenler ve unutanlar için bir önceki bölümde neler yaşamıştık hızlıca önden geçelim ve bu bölümde nelerle karşılaşacağız bakalım. Bu arada hem Ramazan bayramınız mübarek olsun hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Değil mi dost? He? Katılıyor. Daha fazla oynayamazdı. Bu saç yayılmış. Burayı fazla doldurmuşsun, kalın doldurmuşsun anlamında bir şey söylemiyorum. Zaten kimse onu diyemez. Abi yani bak şöyle söyleyeyim sana. Bu projeyi böyle çıkartamazsın abi. Ders verme veya X bir anlamında gelmedi. Böyle bir şekilde sadece koy arabayı çekici, getir bana. Ben de ustalık sanat olarak bu arabada heves kalmaz. Geçen bölüm zaten çok olaylıydı. Olaylı bir bölümdü. Evet. Çok kurgu zanneden oldu ama hiç kurgu değildi. Bizim bugüne kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. Bekliyor muydun peki böyle bir şey olsun? Yok abi. Hiç. Ya işime geldi. Çünkü herkes merak etti ve izledi. Ama bizim konseptimiz o değil. Neyse toparladık Allah'tan. İnşallah bundan sonra daha çok yani kaos inşallah olur. Toparladık. Arabanın son halini hatırlayalım. Bu arada arabanın son hali gerçekten çok hoş oldu. Doğukan Manço'nun bütün restorasyon yaptığı araçların tamamında boya malzemesi konusunda destek sağlıyoruz. Epoxy Astar'dan son kata kadar olan bütün ürünleri Glasurit markalı ürünler veriyoruz. Ya bu arabayla alakalı kırgınlığımız tabii ki var. Yok dersek yalan konuşuruz. Bu projeyi daha düzgün olması için oradaki fikrimi söyledim. Bu araba ilk geldiğinde biz Doğukan Bey'le aslında bunun istişaresini yaptık. Bu çamurlukların olmayacağını, bu çamurlukların hakkının değişmesi gerektiğini söylemiştik. Doğukan'ın arka çamurlukların özellikle bir eski metotla düzeltilmesi konusunda düşünceleri vardı. Bugünkü teknolojiyi dikkate aldığımız zaman çok kolay değil. Parça takılması lazım düzgün bir şey çıkması için. Fakat onu Doğukan tercih etmedi. Düzeltilmesini istedi. Düzeltilmesinde tabii doğal olarak karşılığında takım sıkıntılar olabilirdi. Bu sıkıntıları göze alarak zaten yapılması karar verildi. Saçlara gelince ben de biliyorum o saçların değişmesi gerektiğini. Olmayan bir saçı ne yapayım? Doğrayayım mı? Ne yapayım saçı yani? Aslında bu işin, bu olaya gelmesinin sebebi Doğukan Bey'dir. Doğukan Bey hayır bu çamurlukların bu hale geldi ve bunu bu yolda devam ettireceğiz dedikten sonra ben bir heyecan, hevesli bu arabaya başladım zaten. Evet, bütün bu kaos senin yüzünden çıktı ve şu yüzden mi çıktı? İstediğini tam olarak belirtmediğin için. Ortalığı karıştırma. Aracı en düzgün şekilde, hepimizin beğeneceği şekilde, oradaki ustaların bizim en başta beğeneceğimiz şekilde düzeltip ustalarımıza tekrardan geri göndermek. Biz ne boyacı ustayı ne diğerlerini zaten suçlamadık. Gerekli olanı söyledik. Düzeltmek anlamında bunu söyledim zaten. Ama canları sağ olsun herkese, sorun yok. Biz küseriz, barışırız. Biz aramızda her şeyi yaşayabiliriz. Ama ben olmazı kabul etmiyorum. Ya zaten çevrene bak. Bir iş nasıl olmaz herkes bunu anlatmasını bilir. Biz bunun çözümünü bulmak zorundayız. Bulacağız da. Şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Önümüzdeki sürece bakacağız. Yine Doğukan Bey'le güzel bir istişare yapacağız. Gerekirse Kadir Bey'le yine tekrar bir araya gelip bu kez daha sakin bir şekilde konuşacağız. Aslında ne Kadir Bey'in, ne benim, ne kaportacı, inan herkesin kötü niyeti yok. Ama normal şartlar altında bence özellikle arka çamurlukların değişmesi gerekiyordu. Geçmişe dönebilmek imkansız. Sonuçta bir seçim Doğukan yaptı. Yaptığı seçim o parçaların düzeltilmesiyle alakalıydı. Düzeltildi. Olabileceğinin en iyisi haline getirilmiş vaziyette şu an. Ben kabahatimi kabul ediyorum. Eğer ustaların bunca zaman kırılmasına sebep olduysam özür dilerim. Ama ne yaptığımı biliyorum. Geçen bölüm altında izolasyonda kalmıştık. Araba yüksek ısıları gördüğü zaman zarar görmemesi için en doğru adrese gittim. Altında izolasyonu bitti. Şimdi parçaları almaya gidiyoruz.
yapmışsın ya. Arabanın altında nasıl duracağını ben şu anda tahmin ediyorum. Bak altında pütürü falan bitirdik. Evet. O siyahın içerisine bunu koydun mu ne tatlı durur biliyor musun? O tarihi şeysi falan. Cık cık cık. Baksana şuna ya. 10 numara işi olmuş bir usta. Vallahi eline emeğine sağlık. Bu downpipe'ımızdı. Çok başarılı olmuş. Tabii bir de biz bunu şimdi kullanınca daha iyi ortaya çıkacak. Yani beklentini karşıladı mı? Kesinlikle karşıladı. Ya şuradaki bu şeyi örtmesi, kapatması, sensör yuvası, Sensör yani o pisliği de gitmiş. Yepyeni malzeme olmuş, görüntü güzel. Isıyı dışarı vermeyecek, Evet. yani içeriye almayacağım artık. Bu da zaten 10 numara. Ben daha ne isteyeyim abi? Buna yapacak daha bir şey yok yani. Bu tamamdır. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Fakat biz bunu yaptık. Bir test edelim. Hani bir gösterelim en azından ne olduğunu. Hani bunu yapmamızdaki amaç. Bir Tabii bakalım ona. gösterelim olur. Ben bunu Şimdi- esas yarış arabasında göreceğim. Gerçek farkını. Çünkü bunda ölümüne zorlamayacağım. Bu benim günlük otomobilim. İstersen testimize geçelim. Sesimize geçelim. Şöyle. Derece şeyin var zaten senin. Var. Isı tabanca. Hadi onunla geçsin mi ısı tabancasını? Harbi olsun test. Ben görmek isterim. Neyse o. Bu da artık işin ince detayı. Doğukan Hazar Manço. Ya 46. Clio da güzel. İşte hangisini istersen. Şimdi normal bir ölçelim abi. Yani hiçbir şeyin olmadığına dair. Şu anda oda sıcaklığı. Gösterelim. 19 derece. Evet çıkıyor. 400 yani oralarda. Çıkacak. Tam tutamazsın ama Yok tutamaz. yine buraya elimi sürmem mesela. Yok. Burada 40, Yani. 43, 48. Sonuçta gaz gidiyor oraya netice. Tabii canım gidiyor yani. Yani şurada 300'leri görüyorsun bak. Evet. 300'leri görüyorsun. Şurada gördüğün en uç noktada gördüğün derecede işte 190'larda. Normalde de olması gereken bu. Şurada mesela daha düşük. 120. Şurada daha düşük. 65. Evet. 932 derece abi şu anda. Şimdi arkasına bakalım. Aynı nokta. 800 derece kesiyor. Evet. Elinle. Bırakabilirsin bile yani. Şu anda tutabilirim Aynen bunu yani. tutarsın. Daha kalını var mı mesela? Bakalım. Tamam ya, ikna oldum. Arabaların altı öyle bir oluyor ki lifte koyup tutmak istiyorum. Hele bu da geldikten sonra artık şey böyle geçeyim. Şey gibi Harun Yurt gibi Peugeot'cu yok mu böyle geçeyim arabanın altına çay. Şimdi 3 ay kadar Clio paylaşmadık. Bu süreç zarfında hem çok ciddi bir felaket yaşadık tam anlamıyla. Motivasyonumuz kalmadı. O yüzden dedik ki biraz sular durulsun. Sonra devam ederiz. Ama çalışmaktan da vazgeçmedim. Arabanın alt tarafını bitirdim. Sonuçta onlar da bir aşama. Renk seçimine gelelim Clio'nun. En heyecanlı kısım. Kime göre neye göre? Bana göre çok heyecanlı. Bir sürü anket yaptık. Tomofilya Instagram hesabımdan. Benim gönlümde sarı vardı, beyaz vardı, lacivert vardı. Belki 2-3 kere yaptık bu anketi. Hatta YouTube'larda bile, YouTube anketlerimizde bile var. Hiç sekmedi. Herkes laciverti seçti. Yani herkes dedim yani yüksek oranda lacivert kazandı. Tamam dedim lacivert yapalım. Ama ben Williams'ın lacivertini sevmiyorum. Yani Prens Williams. Evet, Prens Williams. Lacivert çok kötü bir renk ya. Lacivert kötü bir renk Affedersin de. değil. Bir de bu arabaya yakışıyor. Ya bununla ikonikleşmiş bir renk Williams'da. Zaten Williams bugüne kadar toplamda ilk başta 2000 tane üretilmiş. Ama baktılar ki hemen tükeniyor. Williams 2-3 diye ardını da getirdi. Yani toplamda dünya üzerinde 12.000 tane, 12.100 adet tam rakamını söylüyorum. 12.100 adet üretilmiş bir otomobilden yapıyoruz. Yani senin sokakta alıştığın Clio sembolü değil bu yani. 12.000 de övünemezsin ya. Benim Övünürsün. için dünyada 3 tane de benim için haber değeri var ama 12.000 tanenin benim için haber GTR'dan değeri. daha az üretilmiş bir otomobilden bahsediyorum.
Bu sefer bir GTR'a attık. Atmadım. İkisinin de ne kadar az üretildiğini ve özel otomobiller olduğunu söylüyorum sana. Mesela 400 tane İngiltere'de varmış. Bugünkü rakamı 54 mü? 53 mü ne? Şu anda. Buna çünkü yarışlarda paramparça oldu. Hep yarışta kullanıldı bu otomobil. Neyse geçelim. Renklere geçiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Yaptığım anketlerde Instagram'da da YouTube'da da lacivert çıktı. Hani sarı mı yapayım, beyaz mı yapayım, lacivert mi arasında en çok gittiğim 3 renk buydu. Bir de Williams replikası yapıyoruz diye. 432 Monaco Blue, 449 Sports Blue diye geçiyor. Doğru. 2 tane mavi. Clio'nun bizim boyalarımıza boyanmış olmasından biz de mutluyuz. Bir taraftan da ben de zaten takip ediyorum. Çakıroğlu'nda araç gerçekten gayet güzel hazırlanıyor. Dün seninle yazışmamıza istinaden evet dediğin doğru. Renklerden birisi bu. 432 diye geçiyor. Bu Monaco. Bu Renault Clio'nun tahminimi söylüyorum bu zamana kadar. Yani en çok tercih edilen veya en çok üretici tarafından boyanan renklerin başında geldiğini söyleyebilirim. Fakat burada sağ olsun Mustafa sana farklı renkler çıkarttı daha büyük panellerle. Şimdi biz bir kere kesin lacivert gidiyoruz. Mavi gitmiyoruz. Yani bunlar mavi. Evet. Şu mavi. Evet. Bunlar mavi kalıyor artık. Bu da bizlik değil. Bu da bizlik değil. Şu anda en yakın buradayız. Ya bu çok güzel bir renk. Ama Senin istediğin renk değil. yani başka bir aracıma bunu koymak isterdim. Evet. Fakat Williams'a yakın değil bu. Biraz da şeye benziyor. Skyline'ın mavisini de andırıyor. Pasta mı? Beyaz değil mi? Cila mı atıyorsun? Beyaz. Yok, bunun içerisindeki sedefi gösteriyor. Ha, Bak abi, şu an beyaz görüyorsun ya. evet. Şimdi O ne ya? İçinde de şimdi bunun içerisinde Gördün mü? Yani tekrar bir şey yapayım. Yani çok özel, spesiyel sedefler bunlar. Abi iyi müşteriyim de suyunu çıkarmasak mı? Yok. Şöyle. şu çayı buradan alalım. Direkt bu renk yapalım. Çok değişikmiş. Şimdi bunu niye gösterdiniz bana? Siz kristalleri sordunuz ya. Biz çok kafayı karıştırmadan bu panellerden mi seçsek acaba? Benim kişisel fikrim sanki bunlardan birini seçsen daha mantıklı. Mesela jantı da zaten yine aynı şekilde koyu sarı yapacaksın. Çok daha güzel olur. Değil mi? Bunları hiç karıştırmayalım o zaman. Aynı yere çıkacağız. Aynı yere çıkacaksak evet kafayı yormayalım hiç. Çünkü baksana abi skalaya. Ya bir laciverte bir giriyorsun. Bak. Şöyle yapalım. Yani insanın kafası bulanır burada. Bak sırayla 1, 2, 3, 4. Sen olsan bunlardan bir tanesini seçmek zorundasın. Abuk sabuk yorumlar yapma. Hangisini seçersin? Al. Gerçekten. Bu arada siz de yorum yapın. Siz olsanız sırayla 1, 2, 3, 4. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Tabii ki kamera yanılgısı var burada ama sen de söyle lütfen. Ben 2'yi seçerdim. Yani sizden de yorumları bekliyorum. Siz olsanız hangisini seçerdiniz? Devam ediyoruz. İzleyici renge karar verdi. Lacivert dedi. Tonlamasını da ben seçiyorum dedim. Şu 1, şu 2, şu 3, şu da 4. Şu birinci boyamız. Şu ikinci boyamız. Bu 3. Bu da 4. Yani İlla ki ekrana yansıma şekli farklı olacaktır. Fakat sizin gördüğünüz kadarıyla tercihiniz hangisi olur? Daha doğrusu en çok hangisini beğendiniz? Şöyle farklı bir renkte tutayım hepsine. Doğukan'ın yokluğunda bir değişiklik yaptık. Bakalım fark edebilecek mi seçtiği rengi? Aynı renklerden, aynı rengin kodundan 3 tane varyantını koyduk. Bakalım az önce bu rengi seçecek mi? Buldu rengi. Sürpriz. Az önce tespit ettiğin rengi bulabilecek misin? Bunların üçü de aynı renk. Sadece varyantları farklı. Bıraktığım için biliyorum hangisi oldu. Sildik. Sildik. Şimdi buradan seçeceksin. Peki. Hepsi aynı. Renk, sadece varyantları farklı. Şimdi bu Eğer değil, bu değil ama bu seçersen- çok güzel. Bak seçersen eğer diyeceğim ki tamam biz gayet güzel eğitim vermişiz. Eğer seçemezsen eğitime devam. Peki önce kendi işimi kolaylaştırayım. Bu çok güzel bir renk ama bu değil. Tamam. Bu. Bak bakalım işaretlediğin renk mi? Değilmiş. Efendim. Vay be. Bu kadar adi bir olay işte. Bak bu kadar adi bir olay işte ya. Şimdi sen en başta istediğin rengi seçtin. Bu renk çok güzel dedin. Sonra sana bir alak dolak çevirdiler. Senin rengini de koydular. Yanına 2 tane ayrı renk koydular. Ve sonuç olarak ilk elediğin renk kendi beğendiğin renk oldu. Bu kadar tutarsız olamazsın ya. Renk çok acayip bir şey. Çamurlukları nasıl hallettin? Ama
Onlardan sonra girizgahım vardı yani. Onu söylemek zorundayım. Çamurlukla ilgili girizgahım var. Girizgah. Çamurluklarla ilgili inanılmaz enteresan bir öyküm var arkadaşlar. Şimdi bölümü izleyen bir takipçi arkadaşımız abi bende Williams çamurlukları var dedi. Olamaz. Sen kimsin? Olamaz. Nasıl yani olamaz? Kimsin oğlum sen Williams? Olamaz. Yani Türkiye'de kimse de benim bilmediğim Williams çamurluğu olamaz. Zaten 4 tane var. O çamurluğa sahip. 2 tane Williams var. 2 tane aynı çamurluğa sahip başka otomobiller var. 16 valve versiyonu var. Birisi Fransız konsolosluğundan geliyor, bir tanesi gümrükten gelme. Hepsini biliyorum yani. Abi sen beni tanımadın dedi. Allah Allah ne çıkacak? Ben Prens Williams. Ben dedi Ümit dedi. Zamanında dedi sen bize bir Williams getirmiştin dedi. Ön çamurluk kaput bilmem ne onların kalıbının alınması için dedi. Ben o arabanın dedi arka çamurluklarını da almıştım dedi. Ve sen bana kızmışsın dedi. Bir ton laf etmiştin bana dedi. Ederim dedim. Neyse gel gelelim. İyi ki almışsın. İyi ki almışsın. Sevindim. Şimdi kızamadım. Sevindim. Neyse Cat Tuning sağ olsun. Sefaköy'de onun da yeri. Bana 2 tane benim daha önce götürdüğüm araçtan aldığı çamurlukların kalıplarını bana döküp verdi. Helal olsun ya. Bu kadar şanslı olamazsın. Ben ilk başta bunu 2015 yılında çok kızmıştım. Çünkü ben çok meraklıyım da o tip şeylere. Bunların çamurluklarının kalıpları alındığı zaman ya kalıpları imha edecektik ya da saklayacaktık bir şekilde. Ama onun bundan haberi yokmuş. O zaman birisine yardımcı oluyordu. Helali hoş olsun. Biz de gittik aldım barıştık. Bana 2 tane Williams çamurluğu verdi. İnanmıyorum Sorun ya. çözüldü. 2015'ten gelen bir yardım. Evet 2015'ten gelen bir yardım. Bu arada benim 12 tane far sözüm vardı. Hala yanında arabamda taşıyorum götüreceğim söz. Bizim tek derdimiz vardı zaten modeldi. Ve sorun bitti. Şu an itibariyle kalitemiz değişti çünkü yeni makinemizle çekiyoruz bu bir. Hayırlı olsun. Yeni makine çünkü yeni makinemizde görüyorsunuz çünkü yeni dükkandayız. Bırak şimdi bırak hadi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olaylar. Ben sana direkt sorumu soruyorum. Bu kaputla devam ediyor muyuz etmiyor muyuz? Yenisini döküyor muyuz dökmüyor muyuz? Benim sana bir sorum buydu o yüzden ben kamera arkası Bu sorumu kaputun direkt bende kalıbı yok. Bende var. Sende varsa dökülür ama şu da olabilir. Bunun üzerinde de oynayıp düzeltilebilir. Ama kararını ver işte. Fış fış yapıyor. Biz bunda devam ederiz. Niye devam ederiz biliyor musun? Bunun şurası göçük zaten. Şunun şurasını şişireceğiz. Değer mi bu kaputta devam etmeye? Onda da aynısı çıkacak. Tamam okey. Orada Bak o bakmadım. zaman benim sorum buydu o kadar. Şimdi bak şöyle bir şey yapacağız. Bu kaputu gerçekten çok düzelteceğiz. Öteki basarsak da öteki de bu yapacağız. kaputun bak şurası zaten dışarıda. Şurayı basacağız. Burayı içeriden basacağız. Doğru mu Adnancığım? Tamam. Buraları tamamlayacağız. Şuralar tıraşlanacak. İçinde yapacağımız şu kenar tesviyeleri falan yapılacak komple. Tamam sen ne diyorsan. Bunu düzeltiriz. Buralar açılacak. Yes. Buraları bizim sistem Sen yapacağız. nasıl istiyorsan hoş bir şey olsun da sana bırakıyorum. Tamam. Senin işine ben karışmam. Biz eskisinde taş motoruyla tık tık delmiştik. Tamam. Oradan biliyorsun manifolda kadar hava kanalı yapıyorum alttan. Soruna %50 çözüm bulduğumu düşünüyorum. Bundan sonrası senin işin ama bu arkadaş daha önce benim götürdüğüm Williams üzerinden kalıp almış. Ümit'e selam olsun buradan. Sonra bana yazdı. Abi dedi videolarınızı izledim. Senin sorunun çözüm bende. Sen bana kızdın ama dedi. Ben senin arabandan kalıp aldım biliyorsun dedi. Helal kusura bakmasın. Ama bak şöyle bir şey var. Benim söyleyeceğim bununla alakalı. Şimdi öteki arabaya göre kalıp alındı ama biz bunları getirdiğin gibi üstüne koymayacağız. Çünkü Tamam. öteki arabada da ne var ne yok Bu bilmediğimiz Williams üzerinden alındı. Williams üzerinden alındı ama nasıl alındı? Oradakiyle sağ nasıl oldu? Farklılıkları var mı etmiyor? Biz bunları komple değerlerini alacağız. Değerlerini ölçeceğiz. Bir hata varsa ona göre düzeltip ondan sonra üstüne koyacağız. Tam bunları. o sende ben karışmıyorum ama istediğimizi galiba yakalıyoruz değil mi burada? Tabii ki. Şimdi çamurluğu tut elinde Doğukancığım. Şöyle tut. Tamam. Tut. Bak şuradaki yuvarlaklığa bak. Evet abi. Alana bak. Evet, Tamam mı? evet. Hem şişikliğine hem de şuradaki yuvarlaklığa bak. Gel. Tamam. Düz. Senin istediğin çamurluk var. Tamam gittik bulduk. Beni kimse dinlemediği şeyler yaptılar filan ama bu zaten boyacı ustanın suçu olan bir şey değil abi. Tamam orayla alakası yok, sende de alakası yok bunun. Öyle şeyler oldu. Keşke olmasaydı. Ama işimize biz devam ediyoruz. Bir koyalım bunun üzerine. İstediğimiz genişliği yakalıyor muyuz, nedir, ne değildir, nerelerdeyiz bilelim. Abi bak ben şu andan itibaren kapının dışına çıktım. Rahatladım. Tabii ki. Benim istediğim buydu abi. Benim en başından beri istediğim şu 2 tane bombeydi abi. Bak al onu nasıl kayboluyor bak. Al onu. Tabii ki. Bak gitti. Benim dediğim çıktı işte. Çıtaları her şeyi buldum. Getirttim. Tamam süper. Süper. Yurt dışından. Bir arkadaş sağ olsun nakliye kamyonun içine attı bana getirdi bu Hadi ya. Evet arka reflektör. Tavan çıtaları. Kapı fitilleri. Far kaşı. Eksik birçok parçamız geldi bugün yurt dışından. Evet şimdi dolayısıyla Clio'ya da hız verebiliriz.
Arkadaşlar ayrıca güzel bir haberim var. Ekipmanlarımızı baştan sona yeniledik. Şu anda gördüğünüz kamera dahil olmakla beraber yeniden haftada 2 videoya çıkacağız. Kanalı izleyenlerin %50'si de abone olursa ekipmanlar arasında benim koltuğum değişmedi. Çok kötü bir koltuğum var, o da değişecek lütfen. Evet, kendisi özetledi. Abone olmayanlar da lütfen abone olursa, çünkü izleyenlerin %50'si kaçak izliyorlar. Benim de motivasyona ihtiyacım var efendim. Bu otomobilleri bir an evvel bitirebilmek için. O yüzden abone olursanız abone olun. Ayrıca aşağıda link bıraktım. dmtr46.com sayfamı ziyaret edin. Projelerin bir parçası olmak isterseniz ürünlerimden alabilirsiniz zam gelmeden. Zam gelmesin.